Merhaba arkadaşlar, yeni bir şekilde karşınızdayım. Videonun açıklama kısmından anlaşılacağı gibi neden vali birliği yapmalısınız? Öncelikle çark birliklerinden bahsedelim. Bildiğiniz gibi tüm birlikler 3 tane kahramandan oluşmaktadır. Her sezon bir tane kahraman geliyor. Mesela örnek veriyorum, birinci sezondan nereden başladınız diyelim. Ducard'dan başladınız. İkinci sezon Boudica, üçüncü sezon Mansa Musa, dördüncü sezon Kiros, Ducard çıkıyor, Kiros giriyor artık. Kiros, Boudica, Mansa Musa. 5. sezonda ise Boudica çıkacak. Yüksek ihtimalle de Vlad gelecek. Gelmese de biz Vlad diyelim. Kiros, Vlad, Mansa Musa. 6. sezon Mansa Musa çıkacak. Diyelim ki yerine de Hülagüen gelecek. Kiros, Vlad, Hülagüen. Yani bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Sonsuza kadar devam edecek. Çark sistemi, sezon sistemi döndüğü sürece bütün çark kahramanları her sezon kendini yenileyecek. Bir tane çarktan sadece gümüşle 5 yıldız yapayım derseniz, yani 1 milyona yakın gümüşünüz gidiyor. Madalya kullanayım derseniz, hem gümüş hem madalya paylaştırdığım 2 tane yapayım derseniz, yine bir dünya kaynak, gereksiz yere gidiyorsunuz. Yani çekiyoruz. Bu hatayı biz de yaptık. Genel madalya çekiyoruz. Hani ona para vermek çok saçma. Gerçekten çok boş. Özellikle şu anki durumlar düşünecek olursak, eğer orta bütçeli bir kardeşsen, arkadaşımızsan, neden vali birliği yapmalısın? Bunu en çok senin dinlemen gerekiyor. Düşük bütçeli arkadaşlar için de kesinlikle geçerli. Hatta free to play, para yatırmadan oynayan arkadaşlar bile bir tane vali birliği yapabilir. Yetiştirebiliyorlarsa Ramses, yetiştiremiyorsa Belisarius seti, yani Belisarius, Elizabeth, Ahsokanız yoksa 2. sezondan Octavia ile bu işi görebilirsiniz. Videosunu çektik zaten. 5 yıldız Ahsoka ile 5 yıldız Octavia arasında çok az bir fark var. Tabii ki Ahsoka daha iyi birlik için. Ama aralarında yani öyle ahım şahım meta'ya girecek şekilde bir fark yok. Yani 10-15K'lık bir askeri fark var. Eksi yazıyor Octavia'ya. Bu şekilde neden girmeliyiz? Şimdi Ahsoka'dan başlayalım. Birinci sezon 3 aylık bir süreç. Yani 3 ay diyelim. 2,5 ay gibi süreçte biz 3 aydan hesaplayacağız. Birinci sezon Ahsoka alındı. Tamam. Bir şekilde oynanıyor. Çark kahramanlarıyla 3 yıldızlarla falan idare ettim. Genel madalyanı harcamadan, gümüşünde fazla harcamadan idare ettim. Sonra arkadaşlar ne geliyor? 4. sezon Elizabeth geliyor ve Belisarius geliyor. O zamana kadar gümüşünü biriktirdim mesela. 4. sezon Belisarius ve Elizabeth'i aldım. Güzel bir komp oluşturdum. Ama arada 2. ve 3. sezonda 6 aylık bir süreçte arkadaşlar ne yapıyorsun? Çarklara gümüş harcamıyorsun. Genel madalya harcamıyorsun. Genel madalyana biriktiriyorsun güzel. Gümüşünde çatır VIP'ye basıyorsun. Elinde sonunda 4. sezonda olsa elinde biriktirdiğin genel madalyalar sayesinde ve artırdığın gümüşler sayesinde, yani bir 800-9 bin gümüş belki biriktirirsin. Ne yapıyorsun abi? Bu şekilde yapabiliyorsun. Bu orta bütçeli arkadaşlar için, hani Elizabeth Belisarius seti. Ama yani hem orta bütçe olsun hem free to play olsun, ortak noktada Ramses gitmek biraz daha mantıklı. Çünkü 1. sezondan birikime başlarsın. 3. sezonda kaynaklarını bir patlatırsın. Hani 1 valide, 2 valide, yetiştirebiliyorsan 3 valide. Çatır Ramses'ini alıp 5 yıldızı atarsın. Elinde de bir dünya genel madalyan artar. Zaten etkinliklerden falan sağdan soldan şuradan derken Theodora'ya bir şekilde 5 yıldızı atarsın. İlk valide, hatta şöyle söyleyeyim, ilk valideye girdin, aldığın gibi 5 yıldız yaparsın. Kaynaklarını yine biriktirirsin. O biriktirdiğin kaynaklarla Ramses'in son valisinde, yani birinciliğe oynarsın. 100 genel madalya da oradan alabilirsin. Ya da KVK'ya biraz o sezon içerisinde yatırırsın. Ne yaparsın? Gümüş biriktirirsin. Bu süreçte biriktirdiğin gümüşlerle 3 yıldız bir şarman seni kurtarır. 5 yıldız yapmana gerek bile yok. Genel madalya harcamadan 3 yıldız bir şarmanla işini görürsün. Daha sonra hızlandırmalarını tekrar biriktirmeye devam edeceksin. Ne zamana kadar? Sezon 6'ya kadar. Sezon 5'te çünkü Ram'ın valisinin sırası, Maraşal Mızrak Kılıç sırası. Sezon 6'da da Ramses'in sırası olacak. Sezon 3'ten sezon 6'ya kadar kaynaklarını yine bir genel madalyanı biriktiriyorsun. İlk valide pat diye ne yapıyorsun abi? Theodora'nın ya da Sharman'ın artık hangisinin yerine gelecekse, zaten 3 yıldız Sharman'ın varsa, 5 yıldız Theodora'nın varsa herhalde 3 yıldız Sharman yerine koyarsın. O validen alacağın kahramanı durumun şartlarına göre, kahramanlar durumuna göre o değişkenlik gösterilebilir. Yani bu şekilde yapılacak diye bir durum yok. Ne yaparsın? Aldığın gibi ilk turdan hemen
5 yıldız yaparsın. Valini koyarsın. Ondan sonraki mesela 3. Ramses'in valisi ise 9. valide gelecek arkadaşlar. 7. sezon çünkü Belisarius'un yerine gelecek. Ondan sonra efendime söyleyeyim 8. sezonda Ram ve şu Çinli bir tane komutan vardı ya, İskender özelliklerini alan, videosunu çekmiştim. Onun yerine gelecek. Yani pardon, 3.'sü gelecek. 9. sezonda da Ramses valisi de 3'te 3 tamamlanmış olacak. Tek birlik oynarsın ama bütün kaynaklarını oraya yatırırsın. Yani özellikle low spender bir oyuncuysan çok da güzel keyif alırsın. Paralı askerin teknolojisinde çok rahat tek şekilde kılıcın üzerinden gidebilirsin. Seçmeli mücevherler falan eline geçtiği zaman onları kılıca açabilirsin. Elindeki gümüşle de çarçur etmeden yapabiliyorsan bir savaşçı mızrak yaparsın mesela, kiloslu bir mızrak. Yani 2 birliğin olmuş olur. Yapmasan ya da ya Lubu, ikisinden birisi, ya kilos ya Lubu yapabilirsin. 2 birlik yani oynarsın ama ikinci birliği de full atayım diye bir şey yok. Bu arada hani Ramses için oynuyorsan da yüzükler de belli. Firutu bile bir oyuncuysan, yani çok nadiren işte haftada ortalama ayda diyelim, ayda 300 lira ya da sadece kral hazinesini alacak kadar, onun dışında hiç yok falan, bu şekildeyse ya da hiçbir şey yatırmıyorsan aslan yüzüğü tercih edilebilir Ramses için. Ama orta bütçeli bir arkadaşsan, ben o zamana kadar da şeyi açarım diyorsan, mor teknolojiye yaklaşım diyorsan karga yüzüğü gidebilirsin. Mor yüzük bu. Sarı yüzük olarak kesinlikle ve kesinlikle Yüce Dağ. İkinci sarı ve ikinci moruk yapamam, ben onları zar zor 40'a atarım diyorsan, 3. yüzüğünde Yonca yüzüğü. Bu 3 yüzük zaten gayet güzel yüzükler. Özellikle Yonca yüzüğünden ben mesela biz çok memnunuz. Çok güzel yüzük. Aktifleşme süresi falan, aktifleşmesi gayet iyi. Bu şekilde idare edebilirsin. Aslında şöyle düşündüğün zaman tamam, maliye girmek masraflı diye bakıyorsun ama 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık bir birikimle valiye girebilirsin. Oyunun verdiği kaynaklarla hızlandırmalarına girebilirsin hiç harcamazsan, dişini sıkarsan. Bu şekilde 1. sezondan başlayıp 3. sezona yani 3 kuruş para yatırmadan oyuna Ramses'ini beşleyenler var WhatsApp grubumuzda. Adamlar sabah akşam yatıp kalkıp dua ediyor. Allah razı olsun, sağ olsunlar. Umarım yeterince zevk alıyorlardır ki aldıklarını da söylüyorlar. Yani tonla benim 3 katım, 4 katım, 5 katım para basan adamları tokatlıyoruz diyorlar. Çünkü bu adam ne yapıyor? Gidiyor 2 birlik yapıyor, 3 birlik yapıyor. Parasını oralar o şekilde dağıtıyor. Birlikleri güncel kalmıyor. Mücevher teçhizatı teknolojisi geride kalıyor. Yüzüğü geride kalıyor. Bu arkadaşlar, yani bizi takip eden arkadaşlar tek birliğe göre mücevher ve yüzük seti gittikleri için aşırı güçlü oluyorlar. Çok güçlü oluyorlar. Kendi gömleklerinin yani 2-3 gömlek üstlerine karşı bile. Meydanda olsun, arenada olsun. Bu şekilde hatta Krallık 7'den Akif Atla arkadaşımızın videosunu çekmiştik. Muazzam güçlü bir kilosu var. Dillere destan bir kilosu var zaten. 40 level yüzüklerle. Yani o örnek alınacak bir insan bu konuda. Zaten videosu da var kanalda mevcut. Aslında baktığınız zaman hani pahalı gözüküyor ama çark kahramanlarına göre çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Sezondan sezona. Yani öyle ki arada 2 sezon oluyor yani. 2 sezon sonra aldım. 2 sezon sonra diğer kahramanı. Ve vali birlikleri gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Aşırı güçlü olduğu için çok uzun ömürlüler. Hani bir çark kahramanı alıyorsun. Sadece gümüşle 1000 gümüş ya da en kötü şartlarda 300 tane 400 tane genel madalya basıyorsun. 300-400 kadar gümüş basıyorsun arkadaşım. Ne yapıyorsun? Bir tane bir kahraman yapıyorsun. 2,5 ay oynuyorsun. Bitti. Yerine yenisi geliyor. Çünkü bir kahramanın yani bir kahraman sezonda bir defa değişiyor. Her sezon yeni kahraman. Her sezon yeni kahraman alıyorsun. Bu da sıkıntı. Yani buna bu kadar gümüşü VIP'ye bassan, buradan göstereyim mesela, bu kadar gümüşü VIP'ye bassan arkadaşlar, 12'ye gelsen genel madalya alıyorsun. 13'e gelsen efsane beceri parşömeni alıyorsun. Ki zaten bu şekilde bu dediğim sezonlara kadar çarka harcamayacağınız gümüşleri şeye basacağınız, VIP'ye basacağınız çok rahat buralara gelebilirsiniz. Ve buradaki paketlerle de birlikleri, yani ana birliğinizi güçlendirirsiniz. Yani benim yeni başlamışsanız önerim Ramses free to play'ler için. Ama ben bir 20-30-40 atarım diyorsan teknoloji paketlerle asker paketlerini topluyorsun. Ahsoka'yı hemen alıyorsun hızlıca. Ahsoka'dan
Devam ediyorsun. O şekilde oynuyorsun. Ahsoka'dan devam. Ahsoka'yı alıyorsun. Stone'da tutuyorsun. Ondan sonra bir Ramses, bir Belisarius yeter sana. Yani bir savaş, bir taktikçi kılıç vali, bir de taktikçi vali. Ama iki taktikçi de seni yorabilir strateji mücevherinden. İki tane vali yorabilir o düşük bütçeli arkadaşları, ama yani balina kıvamında olanlar ise, düşük bütçeli balina diyelim olacak ya da arkadaşlar ise bu şekilde olabilir. Oynayabilir yani, onlar mücevher sandığı alabilir. Ama böyle baktığımız zaman aynen hem Belisarius hem Ramses düşük bütçeli arkadaşları yorar. O yüzden ne yapacaklar abi? Ya tek birlik oynayacaklar, ya Lubu ya da Kiros alıp arenada olsun ya da Legion atarken hem ittifakını hem serverını hem de kendini biraz rahatlatabilirler. Free to play'ler tek birlik devam abi. O şekilde söyleyelim. Peki Belisarius yapacak arkadaşlar ne yapması gerekiyor? Hemen onu gösterelim. Ahsoka'nız olmasa bile dostlar şöyle ben size göstereyim. Octavia, yani 5 yıldız Ahsoka ile 5 yıldız Octavia arasında çok az bir fark var, zaten söylemiştik. Bu şekilde de kurtarabiliyor. 2. sezon Octavia alırsın. 4. sezona kadar beklersin. Elizabeth Octavia bu şekilde oynarsın. 7. sezonda zaten Belisarius'un yerine vali kumandanı gelecek. İstersen arkadan Ahsoka'na madalyayla 5 yaparsın yavaş yavaş. İstiyorsan Octavia'yla devam edebilirsin. O şu anlık senin madalya durumuna falan bağlı. Artık kalıyor. Bunda bu şekilde ne oynayacağız peki? Eğer sarı yüzük bir tane alabilirsen Yüce Dağ alacaksın. Elizabeth'e koyacaksın. 2 tane alırım diyorsan Şaşalı artı Yüce Dağ alacaksın. Şaşalı'ya Belisarius'a vereceksin. Yüce Dağ'da Elizabeth'e vereceksin. Gece Kurdu'da Ahsoka'da ya da Octavia fark etmiyor. Gece Kurdu bu kompun olmazsa olmaz yüzüğü. Peki tek sarıysa o zaman Belisarius'a %100 karga yüzüğü alıyoruz. Başka bir şey arkadaşlar. Free to play'de olsan, low spender'da olsan, düşük bütçeli bir balina adayı bir arkadaş da olsan karga yüzüğü alacaksın bu kahramana, bu birliğe. Karga yüzüğü Yüce Dağ, Gece Kurdu ya da Şaşalı Muhafız, Yüce Dağ, Gece Kurdu şeklinde gidiyor. Ama şurada dikkat etmeniz gereken nokta, karga yüzüğü kullanıyorsan çifte saldırı. Şu an bende yılan yüzüğü var ama bunu karga ile değiştireceğim. Ama şaşalı kullanacaksan burada ezici tesir olacak arkadaşlar. Ezici tesir olacak. Elizabeth'te ezici tesir kullanıyoruz. Savaşçı kahramanların yani 5 yıldız bir Ahsoka, savaşçı kahramanlar da 200'e yakın ne yapıyor? Düşman kumandanlardan, ama savaşçı kumandanlar çok etkili bu. Kudretini azaltıyor. 5 yıldız bir Lubu'yu 3,5 yıldız ayarına getirebiliyor, ya da bir savaşçı kılıcı ya da bir Kiros'u o ayara getirebiliyor. Çok yüksek çünkü o kırdığı kudret. Onun yerine başka ne alabilirsiniz? Eğer sarı parşömenlerde sıkıntı çekerseniz arkadaşlar, baskılamada alınabilir bu arada. Hani bilginiz olsun. Bu şekilde bu belliği de oynayabilirsiniz. 5. sezon, bunu çok söyledim. 5. sezon mecburen son kez çark kahramanlığını alacağım. Ben de valilerden artık el çekeceğim. Kiros'u oynarım. Yani ben kendimden örnek vereyim. Kiros'u oynarım. Ramses'im olur, yanında Belisarius'um olur. Ondan sonra 4. birliğe dokunmam. Savaşçı kılıcı alırım. İdarelik koyarım. 9. sezondan sonra hem Maraşal mızrak, hem taktikçi mızrak, hem de taktikçi kılıç okçu, yani Ramses birliği tamamlandıktan sonra yeni valiler gelebilir. Yeni vali birlikleri görebiliriz. Aralarında kılıç varsa kılıcı yaparım ya da okçu varsa okçu yaparım. O da tamamen Ramses'e nasıl kullanacağıma bağlı. Kılıç gelirse Ramses'i okçuya çekerim. Okçu gelirse Ramses'i kılıca çekerim. Bu şekilde oynarım. Ya da süvari gelirse, Maraşal süvari gelirse güzel. Özellikle ikincil beceri bir ya da aktif beceri bir süvari gelirse Maraşal demeyelim, özür dilerim, vali, pardon düzeltiyorum, vali gelirse süvariyle oynayabilirim. Ama benim gönlüm vali kılıcının gelmesinden yana. Yani tavsiyelerim bu yönde. Gerçekten bu aslında daha ekonomik. Gerçekten daha ekonomik. Bu şekilde yaptığınız zaman, hani vali birliklerini oynadığınız zaman VIP'nizi gümüşlerle daha rahat ilerletebilirsiniz. VIP'deki mağazayı daha rahat kullanabilirsiniz. 3 ay kullanacağız bir çark kahraman için ilave paketler, hani gümüş biriktirmek için paketler çekmek zorunda kalmazsanız
genel madalya paketleri çekmek zorunda kalmazsanız, hani kahraman açıldığında 10 tane madalya veriyor ya 400 küsür liraya. Onu bile almanıza gerek kalmaz arkadaşlar. Bak, onu bile almanıza gerek kalmaz. Arenanın verdiği etkinliklerin verdikleriyle ve günlük görevin verdikleriyle biriktirirsiniz. Etkinliklerde biriktirirsiniz. Bütçenizi sadece ve sadece teknolojiye ve kalitesiz puanlarına yatırmış olursunuz. Yani sadece bu ikisi. Teknoloji paketi ve kalitesi paketlerine. Kalitesi paketlerini de şu şekilde ben size bir öneride bulunayım. Kalitesini arkadaşlar sadece etkinliklerde gelenlerle, yani mağazadaki değil de etkinlikte geliyor ya dostlar. Onlarla ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Mesela ben de almışım. Şu ilk ikisi makul gelmiş. Şu artık tuzlu geliyor. Yani şurası tuzlu 300 için. 900 küsür lira verilmez. Zaten bu 300'ü 2 günde kasıyorsun. 2 günlük görevli 300'ü kasıyorsun. Şunlar makuldü. Bunu aldık. Bu da bu şekilde dostlar. Yani bundan daha iyileri de geldi. Bu biraz bu özel hediyeye benzeyen paketler, genel olarak etkinlikle bu şekilde gelen paketler, yani yanlışlık olmasın, bu değil. Şu zaten en avantajlısı. Ama yani bu festival adı altında bir de bu şekilde özel paketler yapıyor, torbalar yapıyorlar ya. Ben beta'da oynadığım için söylüyorum. Bu 4. gördüm. Hepsi tuzluydu yani. Öyle iyi bir şey değildi. Ama bunun şeyi var. Normal şu şekilde gelenleri var ya. Ya da şuraya özel hediye olarak gelenleri, yani sandıkta gelenleri, torbada değil de sandıkta gelenleri, onlardan böyle uygun gördüklerinizi alabilirsiniz ve teknoloji paketi alabilirsiniz. Başka hiçbir paket almanıza gerek yok. Ama inşaat paketini uygun gördüğünüz yine sandıktaki ya da bu haftalık olanı, şunu inşaatı alın. Özellikle orta bütçeli arkadaşlar, low spend arkadaşlar için restorasyonu açtığınız arkadaşlar size lazım olacak, özellikle şu kısımda ve hastanede. Yani buraları yükseltmek önemli olacak. Tabii burası da. Bu şekilde tasarruf yapıp daha düşük bütçelere biraz sabırla daha iyi ordular, daha iyi dizilimler, en önemlisi daha uzun soluklu bir oyun deneyimi ve birlikler kurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.